Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda start butonuna basılınca birinci motorumuz hemen devreye girecektir. İkinci motorumuz ise 10 saniye sonra çalışacaktır. İkinci motor çalıştıktan 5 saniye sonra ise üçüncü motor çalışacak ve ikinci motorumuz duracaktır. 1 ve 3. motorlar stop butonuna basılıncaya kadar çalışmaya devam edecektir. Okumuş olduğumuz devrenin sizlere kumanda devresini çizimini gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videomuzda ise uygulamasını yapacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular var ise bizlere yorum yazarak da soru sorabilirsiniz. Ekstra da bu tarz kumanda devrelerini toplu bir şekilde görmek istiyorsanız www.formenim.com sitesinde takip edebilirsiniz. Şimdi kumanda sigortasını çizerek devremize başlıyoruz. Öncelikle kumanda sigortamızın fazını çizelim. Burası fazımız. Şöyle kumanda sigortamızdan devremize başlayalım. Bizden ne istiyordu? Start butonuna bastığımız zaman ilk olarak M1 motor devreye girecekti. Biz kumanda sigortamızdan çıkıyoruz. Eğer 3 tane motorun da termik rölesini ya da termik şalterinin kontağını kullanmayacaksak direkt stop butonundan başlayabiliriz. Kumanda sigortasından çıkıyoruz. Stop butonu kapalı kontaktır. Stop butonun giriş ucuna geliyoruz. Stop butonu. Stop butonun burası normalde 1 nolu ucu, burası ise 2 nolu ucudur. Yani kabloya bağlantı yapacağımız noktalarda 1 ve 2 olarak bizlere belirtmiştir. Kumanda sigortasından çıkıyoruz. Stop butonunun giriş 1 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Stop butonun 2 nolu ucundan çıkarak artık devremi çalıştıracak olan start butonunun giriş ucuna geliyoruz. Start butonları açık kontaktır. Bastığımız zaman kontağını kapatır, elektrik gerilimini iletir. Bu da bizim start butonumuz. Start butonun ise buradaki ucu 3 nolu ucumuz, buradaki ucumuz ise 4 nolu ucumuzdur. Start butonun arkasına bağlantıya baktığınız zaman 3 ve 4 nolu uçları göreceksiniz. Bizde ne diyordu? Start'a bastığımız zaman M1 motor direkt devreye girsin istiyor. O yüzden start butonundan çıkarak M1 motorunun kontaktörünü çiziyoruz. M1 motor yani birinci motorumuz. Burası bizim kontaktörümüzün A1 ucu. Burası ise kontaktörümüzün A2 ucu. A1 ve A2 uçları bobin uçlarıdır. A2 ucundan çıkarak ise devremizin çalışması için buraya da nötre bağlıyoruz. MP yani nötr. M1 kontaktörüydü. 220 volt bobinli kontaktörümüz. Bunu da belirtelim. Devrenin sürekli çalışması için bizim kumanda devremizde ne istiyordu? Normalde start'a bastığımız zaman M1 devreye girecek. Ta ki stop butonuna bastığımız zaman duracağı için biz bu kontaktörümüzü ayrıca mühürleme de yapabiliriz. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? Mühürleme ne için yapılıyor ayrıca? Devrenin sürekli çalışması için. Çünkü start'ta elimizi çektiğimiz zaman buradaki kontağı açacak. Elektrik gerilimini bir tane kontaktör ya da relay üzerinden mühürleme yapması gerekiyordu. Bizim de M1 motorumuz sürekli çalışacağı için bununla biz kontağını mühürleme yapacağız. Stopla startın arasından bir tane kablo alıyoruz. Şuraya ek yapmıyoruz. İster 2 nolu uçtan kablo çıkartıyoruz. İstersek start butonun 3 nolu ucundan kablo çıkartıyoruz. O yüzden böyle ortak noktaya yazılır. Mühürleme yapacağımız M1 kontaktörünün açık kontağına geliyoruz. M1 kontaktörü açık kontağını belirtelim. Açık kontağından çıkarak mühürleme yapacağımız start butonunun 4 nolu ucuna bağlıyoruz. Ve böylelikle kontaktör çektiği zaman buradaki kontağını kapatacak. Biz elimizi standart çeksek dahi buradaki kontağını açacak. Ama burasını kapattığı için elektrik gerilimini kendi kontağı üzerinden devam ettirecektir. Daha sonra bizden ne istiyordu? İkinci motorumuz ise 10 saniye sonra çalışacaktır diyor. Yani M1 devreye girdiği gibi, devre hazır olduğu gibi bir tane zaman rölesini devreye sokmamız gerekiyor. Bu da ZR1 olsun. Zaman rölesinin sembolü. ZR1 10 saniye istiyordu bizden. Zaman rölesinin de A2 ucuna nötr balansını
gerçekleştiriyoruz. Zaman rölesinin A1 ucu, zaman rölesinin A2 ucu. Zaman rölesi 220 volt bobinli bir zaman rölesi tercih ettik. Kumanda devremiz 220 volt olduğundan dolayı. 10 saniye sonra M2 motoru devreye girsin istiyoruz. Yine şuradan devremizi alıyoruz. Zaman rölesi 1'in açık kontağını kullanıyoruz. Bu bizim 10 saniye. Açık rölesinden çıkarak 2 nolu motorumuzun kontaktörünün A1 ucuna geliyoruz. Yani M2 A1 ucu, bu da bizim A2 ucumuz. Kontaktörümüz yine 220 volt bobinli. Biz de demişti, M1 motor direkt devreye girecek. Zaman rölesi sayacak. Zaman rölesi saydığı gibi de 10 saniye sonra M2 motoru devreye girecektir. M2 motoru devreye girdikten 5 saniye sonra ise M3 motoru devreye girecektir. O zaman biz buradan bir tane kablomuzu alıyoruz. M2 motoru devreye girdiği zaman olduğu için M2 kontaktörün açık kontağının girişine geliyoruz. M2 kontaktörün açık kontağından çıkarak zaman rölesi 2'nin A1'ine geliyoruz. ZR2. Bu bizden 5 saniye istenilmişti. Zaman rölesi A2'sine ise çalışması için nötr bağlantısını gerçekleştirdik. Zaman rölesinin A1 ucu 220 volt bobinli zaman rölesi. M2 yani 2 nolu motorumuz devreye girdiği zaman buradaki kontağını kapatacak. Aynı esnada zaman rölesi 2 de enerjilenmiş olacak. 5 saniye saydıktan sonra bizim M3 motorumuz yani 3 nolu motorumuzu çalıştıracaktır. Yine devremizi buradan devam ettiriyoruz. ZR2'nin açık kontağını kullanıyoruz. Çünkü 5 saniye sonra motorumuz devreye girsin istiyor. Zaman rölesi 5 saniye saydıktan sonra buradaki kontağını kapatacak. M3 yani 3 nolu motor devreye sokacaktır. M3 kontaktörü, M3 kontaktörünün A1 ucu, M3 kontaktörünün A2 ucu nötr verdik. 220 volt bobinli kontaktörümüz. Bize diyor ki 3 nolu motor çalışınca 2 nolu motorumuz duracaktır. Yani biz buraya durması için M3 motorunun kapalı kontağını kullanacağız. Şu araya M2 değil. M3 kontaktörünün kapalı kontağını kullanıyoruz. Niye? M3 kontaktörü çektiği zaman buradaki kontaktörünü açtıracak ve bizim M2 motorumuzu durduracaktır. Ama bize ne diyor ki 5 saniye sonra M3 motoru çalışacak. Onun devresini yaptık ve 2 nolu motorumuz duracaktır. 1 ve 3 nolu motorlarımız stop butonuna basana kadar devam edecektir. Bunun dolayısıyla bizim M2 kontaktörü de burada devre dışı olunca bizim buradaki zaman rölesi enerji gelmeyecek. Bunu tekrardan eski haline alacaktır. Bunu almaması için biz de şuraya mühürleme yapacağız. Yani mühürlemeyi M3 kontaktörünün açık kontağına getiriyoruz. M3 kontağını açık kontağından çıkarak ise zaman rölesi 2'nin açık kontağın çıkışına bağlıyoruz. Bizim burada M2 durduğu zaman ise buradaki mühürlediği için M3 motoru yani 3 nolu motor çalışmaya devam edecektir. Start butonuna basıyoruz. Start butonuna bastığımızda elektrik gerilimi M1 kontaktörünü çektirdi. M1 kontaktör çekince buradaki açık olan kontağını kapattı ve biz elimizi start butonuna çeksek dahi, çünkü çekiyoruz, buradaki kontağı açılıyor. Elektrik gerilimini kendi kapatmış olduğu kontaktörü üzerinden devam ettiriyor ve aynı zamanda da şuradaki hattımızda enerji olmuş oluyor. Aynı zamanda ZR1 de enerjilenmiş olmaktadır. ZR1 10 saniye saydıktan sonra buradaki açık olan kontağını kapatacak. M3 kontaktörü çekmediğinden dolayı M2 kontaktörü yani 2 nolu motorumuz devreye girecektir. 2 nolu motor devreye girdikten sonra buradaki kontağını açacak ve zaman rölesi 2'yi devreye sokacaktır. Zaman rölesi 2 5 saniye saydıktan sonra buradaki kontağını kapatacak ve M3 yani 3 nolu motorumuzu çalıştıracaktır. Bizden ne diyordu? M3 motoru çalıştıktan sonra M2 motoru dursun isteniliyor. M3 kontaktör çekince buradaki kontağını kapatacak
Daha sonra M2'yi şuradaki kontağını açarak M2 kontaktörünü çekmesine izin vermeyecektir. Yani 2 nolu motorumuz duracaktır. 2 nolu motorumuz durunca buradaki kontağın tekrardan eski halini alıyor. Zaman rölesi 2'yi devre dışı bırakmaktadır. Zaman rölesi 2 devre dışı kaldığından dolayı ise buradaki kontağın eski halini alıyor. Biz ise M3'ten buradan mühürleme yaptığımızdan dolayı elektrik gerilimini kendi kontağı üzerinden devam ettirmektedir. Ta ki biz stop butonuna basana kadar M1 yani 1 nolu motorumuz ve M3 3 nolu motorumuz çalışmaya devam edecektir. Stop butonuna bastığımız zaman ise buradaki kontağı açacak, elektrik gerilimini komple kestiğinden dolayı kumanda devresi duracaktır. Kumanda devresi bu şekilde basit bir şekilde sizlere çizdim. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere videoları tasarlamaya, uygulamaya çalışıyorum. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.